Uyandığımda ellerim kana bulanmıştı. Ama rüyada kan dökülmezdi, değil mi? Kimse bana saldırmamıştı. Yalnızdım. Ve o duvarda, aynada kendimle göz göze geldim. Ama bu ben değildim. Uyandığımda odanın duvarları nefes alıyor gibiydi. Tavan hareket ediyordu. Sanki bana doğru eğiliyordu. Ama bu bir oda değildi. Burası hatırladığım hiçbir yere benzemiyordu. Çıplak taş zemin, soğuk, duvarlarda çatlaklardan sızan sis. Adım attığımda çizmelerimin sesi yankılanmadı. Sanki ses bile benden kaçıyordu. Karşımda eski bir kapı duruyordu. Kırık, siyah demirden. Üzerinde semboller vardı. Geçmişe ait ama tanıdık. Bir haç, bir yıldız, bir kanca. Karışık bir tarih gibi. Elimi uzattım. Kapı kendiliğinden açıldı. Bir tren istasyonuna çıktım. Lakin bu istasyon yaşayanlara ait değildi. Raylar kıvrılıyor, sonsuza uzanıyordu. Her peronda bir ayna vardı. Her aynada başka bir ben. Asker Adolf, sanatçı Adolf, lider Adolf ve en sonunda bir çocuk. Çocuk olan versiyonum bana bakıyordu. Gözleri doluydu. Dudakları kıpırdadı ama ses gelmedi. Yaklaştım. Elimi cama koydum. O da aynısını yaptı. Parmaklarımız arasında sadece bir yüzey vardı ama 1000 yıl gibi uzak hissettirdi. Aniden bir ses yankılandı. Hangi ben gerçekten sendin? Döndüm. Boşluk. Ama aynı zamanda her şey vardı. Tren hiç gelmedi. Belki de ben zaten binmiştim. Bir mahkeme salonu. Fakat yargıç da bendim, sanık da. Karşımda insanlar oturuyordu. Hepsinin yüzü bulanıktı ama gözleri belirgindi. Yüz binlerce göz. Bazısı çocuktu, bazısı kadın, bazısı asker. Sessizlik vardı ama seslerden yoğundu. Kalbim atıyordu ama ritim bir marş gibi değildi. Kaotik bir davul sesi gibi. Kendi sesimle bağırdım. Ben halkıma hizmet ettim ama yankılanmadı. Çünkü bu bir mahkeme değil, bir hatırlatmaydı. Bir kadın kalktı. Sadece tek kelime söyledi. Neden? Cevap veremedim. Birden salon kayboldu. Merdivenlerin başındaydım. Yukarı çıkmak istedim ama her adımda basamaklar çamura dönüyordu. Ayağım kayıyor, düşüyordum. Ama yine de tırmanıyordum. Yukarıda bir ışık vardı. Yukarı çıktığımda kendimi bir sanat galerisinde buldum. Tuvaldeki resimler bendim. Fakat hepsi farklıydı. Biri barış dolu, biri karanlık, biri kanlı. Resimlerin arasında dolaşırken biri hareket etti. Tablo değil, içindeki ben bana döndü. Bu resmin sahibini öldürdün dedi. Senin en insani halini. İrkilerek geriye çekildim. Tablo çatladı. Çatlaklardan bir orman sızdı. Bir ormanın içinde buldum kendimi. Kuşlar ötüyordu. Hava temizdi. Gökyüzü mavi. Bu bir huzur muydu? Hayır. Çünkü ağaçların altında ayakkabılar vardı. Tek başına duran binlerce ayakkabı. Küçük, büyük, yıpranmış. Sahipleri yoktu. Sadece sessizlik. Gözlerimi kapattım. Ama sahne gitmedi. Kafamın içinde çığlıklar vardı. Ama dışım sessizdi. Bir göl kıyısına geldim. Suyun yansımasında kendimi değil, tüm kurbanları gördüm. Bana bakıyorlardı. Bir çocuk sordu. Şimdi ne hissediyorsun? Dilimi yutmuş gibi oldum. İlk defa boğazımda kelime değil, taş birikti. Gökyüzü karardı. Orman yandı. Alevler sessizce etrafımı sardı. Ama acı yoktu. Sadece izledim. Ellerim yandı ama hissetmedim. Dizlerimin üstüne çöktüm. Küller yağıyordu. Bu, yıkımın sonunda kalan sessizlikti. Ve bir fısıltı. Tanrı affeder mi? Bilmiyorum. O an önümde bir kapı daha belirdi. Üzerinde ne sembol vardı ne isim. Sadece bir göz, benim gözüm. Kapıya yürüdüm. Açtım. Bir odadaydım. Sade, beyaz duvarlar. Orta yerde bir masa. Ve karşısında ben. Ama bu ben yaşlıydı. Bitkindi. Konuşmadı. Sadece bana baktı. Ve sonra ayna tuttu. Gördüğüm şey bir canavar değildi. Ne de bir kahraman. Sadece eksik bir insan. Rüyamın son cümlesi zihnime kazındı. Tarihin seni nasıl hatırladığı değil,
Senin kendini nasıl hatırladığın önemli. Gözlerimi açtım. Elim hala titriyordu. Nefes alırken içimden bir parça hala o odadaydı. Bu sadece bir rüya mıydı? Yoksa gecikmiş bir yüzleşme mi? Pencereye yürüdüm. Sabah ışığı sızıyordu. Ama içimdeki gece bitmemişti. İlk kez içimde bir şey kırıldı. Belki bir kibir, belki geç gelen pişmanlık, belki de bir anlam çabası. Bu rüya gerçek miydi yoksa sadece tarihin hayaleti mi? Sizce bir insan yaptığı kötülüklerle yüzleşebilir mi? Yorumlarda fikrinizi yazın, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki rüyada buluşmak üzere.